Daha kozmik spekülasyonlar arasında paralel evrenler ve hatta belleğin kendisinin bir hologram olarak doğası ile ilgili teoriler yer alır. Fizikteki çoklu evren teorisi, bizimkiyle birlikte var olan sayısız alternatif evren olabileceğini öne sürer. Bazı düşünürler iki evrenin kısa bir süreliğine üst üste gelmesi veya bilincimizin paralel bir zaman çizelgesine kayması durumunda dejavu'nun meydana geldiği fikrini ortaya atmışlardır. Bu akıl almaz bir önermedir. Esasen dejavu farklı gerçeklikler arasındaki bir bilgi akışıdır. Ünlü fizikçi Michio Kaku bile bunu alenen düşünmüştür. Farklı evrenler arasında geçiş yapmak mümkün müdür diye sorar. Ve dejavu'nun çoklu bir evrende yaşadığımıza dair bir ipucu olup olmadığını merak eder. Michio Kaku bir radyo benzetmesi sunar. Bir odada birçok radyo dalgası istasyonu mevcuttur. Ancak siz tek bir frekansa ayarlanmışsınızdır. Frekansları bir anlığına değiştirebilseydiniz farklı bir yayın duyardınız. Belki bir dejavu sırasında beyninizin radyosu kısa bir süreliğine başka bir istasyonu, başka bir evrenin versiyonunu alır. Bu kesinlikle bir anı tanıdık hissettirirdi. O diğer evrende onu zaten yaşamışsınızdır. Beynin şimdi duygusunu nasıl ürettiğini veya belleğin ayrıntılı olarak nasıl çalıştığını henüz bilmiyoruz. Bu yüzden bilinç kendi başına bir tür bilimsel gizem olmaya devam ediyor. Benzer şekilde belki de zihnimiz normalde evrenimize uyum sağlar. Ancak bazen kısa bir süreliğine başka bir evrene de uyum sağlar ve bu paralel dünyadan bir aşinalık parıltısı verir. Bu son derece spekülatif bir fizik, şu anda bilimden çok felsefe, ancak dejavu anlarımızın çok daha büyük bir gerçekliğe açılan pencereler olabileceğini öne sürerek hayal gücünü ele geçiriyor. Bu paranormal ve spekülatif teoriler ne kadar çılgın ve çeşitli olsa da hepsi tek bir şeyden bahsediyor. Dejavu derin bir izlenim bırakıyor. Sanki zihinlerimiz sadece bir aksaklıktan öte bir açıklama talep ediyor. Kuantum evrenlerini, geçmiş yaşamları ve kozmik bilgisayar kodlarını çağrıştırıyor olsun, bu teoriler gerçekliğin kendisinin seyirdiği hissine anlam vermeye çalışıyor. Deneysel bir destekleri olmayabilir. Ancak bize dejavu'nun taşıdığı hayret duygusunu hatırlatıyorlar. Hayal gücünün hücum ettiği normal deneyimimizde küçük bir çatlak oluşturması gibi. Dejavu yalnızca psikologları büyülemekle kalmaz. Aynı zamanda gerçeklik, bilinç ve zaman hakkında büyük felsefi sorularda gündeme getirir. Daha önce buradaydım şeklinde bir anlık deneyim yaşadığınızda doğal olarak zihin ve evrenin gözle görünenin ötesinde bir şey olup olmadığını merak edersiniz. Bu bazı düşünürlerin kuantum teorisi ve bilimdeki diğer sınır fikirleriyle bağlantı kurmasına yol açmıştır. Sık sık bahsedilen bir kavram kuantum gözlemci etkisidir. Kuantum fiziğinde ünlü çift yarık deneyi bir parçacığı gözlemlemenin bile onun davranışını değiştirebileceğini ortaya koymuştur. Elektronlar dalgalar gibi davranırlar ve kendileriyle etkileşime girebilirler. Gözlemlendiklerinde yani ölçüldüklerinde parçacık davranışına çökerler. Kısacası gözlem gerçekliği atom altı düzeyde etkiliyor gibi görünüyorken bu son derece garip gerçek bilincin maddi sonuçlarda rol oynayabileceği yorumlarına ilham kaynağı olmuştur. Bazıları şöyle bir varsayımda bulundu. Gözlem eylemi bir parçacığın durumunu etkileyebiliyorsa belki de zihinlerimiz fark ettiğimizden daha fazla gerçeklik dokusuyla iç içe geçmiştir. Bu dejavu ile nasıl bağlantılıdır? Bu bir sıçramadır ama kışkırtıcı bir sıçramadır. Eğer kuantum seviyesindeki zaman ve gerçeklik sağduyu kurallarına uymuyorsa bilinçli deneyimin zaman çizelgesinde anlık bir kayma veya çoklu evrende tellerin kesişmesi olabileceğini düşünebiliriz. Örneğin zamanın tek yönlü bir ok olmadığını, daha çok geçmiş, şimdi ve geleceğin bir arada var olduğu bir blok veya manzara olduğunu hayal edin. Halde bu manzarada tek bir yönde seyahat ederiz. Fakat belki de tam olarak anlayamadığımız bilinç ara sıra garip bir şekilde yönlendirilebilir ve bize zamanda köşenin ardında bir bakış açısı sağlayabilir. Oldukça spekülatif ama bazen dejavu sanki bir parçamız geleceği hatırlıyormuş gibi minik bir zamansal anormallik gibi hissedilebilir. Ölçüm tercihlerimizi tahmin eden parçacıklar gecikmeli seçim deneylerine bakın. Veya mesafeler boyunca birbirlerini anında etkileyen dolanık parçacıklar gibi fenomenlerle kuantum mekaniği evrenin nasıl çalıştığına dair doğrusal yerel sezgilerimizin eksik olduğunu gösterir. Bazı kişiler kuantum bilinç hipotezi olarak adlandırılan şeyi öne sürmüşlerdir. Beynimiz zihnimizin daha derin katmanlarına erişerek kuantum süreçleri kullanarak çalışabileceği fikri. Bu tür çerçevelerde dejavu bilincimizin alternatif bir durum veya boyutla anlık olarak hizalanması olabilir. Esasen mevcut deneyimin başka bir dalında zaten gerçekleştiği zihinsel durumların kuantum örtüşmesi. Bu fikirler bilimin sınırındadır.
Dejavuyu bir hata olarak değil, zaman ve benlik algımızın daha zengin, çok boyutlu bir varoluşun sadece bir parçası olabileceğine dair bir ipucu olarak ele alırlar. Başka bir felsefi konu daha yüksek boyutları içeriyor. Spiritüel felsefeler, zihinlerimizin deneyimlediğimiz 3 boyutlu uzay ve zaman ile sınırlı olmayabileceğini öne sürürler. Daha yüksek boyutlar varsa belki de bilinç bunlara ince yollarla erişebilir. Daha yüksek boyutlu beyin fikri ana akım bilim değil, ancak belki de bilişsel süreçlerimizin görünürdeki fiziksel dünya tarafından kesin olarak sınırlandırılmadığını söylemenin bir yoludur. Örneğin zihnimizin bir kısmı 5. bir boyutta alışılmış uzay zamanı ötesinde var olsaydı zaman çizelgesini farklı görebilirdi. Bu da normal açıklamalara meydan okuyan içgörü veya aşinalık anlarını açıklayabilirdi. Yine de teorik fizikteki sicim teorisinin ekstra boyutları gibi ve metafizik geleneklerdeki var olan bir ruh veya zihin fikri belirli yorumlarla örtüşmektedir. Manevi bir bakış açısından mistik öğretilerin bazıları kişinin farkındalığı yeterince keskinse zamanın doğrusal akışının ötesinde veya olağan kısıtlamaların ötesinde şeyleri algılayabileceğini ima ediyor. Ancak bunu genellikle paranormal iddialardan ziyade içsel deneyime dayandırıyor. Doğu felsefesinde zihin sadece beyin aktivitesi değildir. Birçok düzeyde hafızayı içerir. Sadece entelektüel hafıza değil, evrimsel hafıza, temel hafıza ve bunun gibi. Bu şekilde görüldüğünde dejavu, hafızanın daha derin katmanlarının, örneğin atalardan kalma hafıza veya kolektif insan hafızası, anlık olarak yüzeye çıkmasının bir anlık görüntüsü bile olabilir. Zaman göreceli bir deneyimdir. 2 dakikalık neşe uçup gider. 2 dakikalık acı sonsuzluk gibi gelir. Bu da psikolojik zamanın akışkan olduğunu öne sürer. Dejavu bu akışların küçük bir geçişi olabilir. Ruhumuzun bakış açısından katı kronolojik düzenin dışında bir zaman deneyimini yansıtır. İster zihinsel işletmedeki bir hata olsun, ister daha büyük bir kozmik gerçeğin buzdağının görünen kısmı olsun, tartışmanın kendisi bilinci anlama arzumuzu aydınlatır. Dejavu özünde bir bilmece olarak kalmaya devam ediyor. Psikoloji laboratuvarlarındaki titiz deneylerden mistiklerin ve fizikçilerin kapsamlı teorilerine kadar birçok olası açıklamayı inceledik. Ve yine de gizem tamamen çözülmedi. Bilimsel fikir birliği dejavunun yanılabilir hafıza sistemlerimizin bir ürünü olduğu yönündedir. Beynimizin bilgiyi nasıl kodladığı ve geri aldığının ara sıra yeniyi bilinen olarak işletmesinin tuhaf bir yan ürünü. Dikkat kaymaları, hafıza parçaları ve sinirsel ateşleme hataları bize mantıklı ve test edilebilir bir çerçeve sunar. Bu açıklamalar bize dikkatli ve şüpheci olmamızı hatırlatır. Ancak yoğun dejavu atakları geçirenler bilimi bilseler bile daha fazlasının devreye girmesi gerektiğini hissedebilirler. Birkaç saniyelik tuhaflığın bu kadar çok şaşkınlığa yol açabilmesi öznel deneyimimizin derinliğinin bir kanıtıdır. Bu anlamda daha uçuk yorumlara kapılmak ister Matrix'teki bir aksaklık, ister zamanda bir dalgalanma olsun, bilimi terk etmekle ilgili değil, hissin ne kadar derin olabileceğini kabul etmekle ilgilidir. Çok temel bir insan özelliğiyle bağlantılıdır. Hayranlıkla karışık merak. Dejavu bizi gerçeklik hakkında ne kadar şey anlıyorum diye sormaya yönlendirir. Ve bu bilimde ve felsefede sağlıklı bir sorudur. Son olarak dejavuyu birden fazla düzeyde değerlendirebiliriz. Bilimsel düzeyde hafıza, algı ve beynin karmaşık mekanizmaları hakkında bilgi edinmek için fırsattır. Mükemmel çalışan bir beynin bile şaşırtıcı illüzyonlar üretebileceğini ve hafızanın yapıcı doğasını ortaya çıkarabileceğini gösterir. Kişisel ve kültürel düzeyde dejavu hayata biraz gizem katar. Günlük dünyamızın bizi sihir veya dejavu gibi hissettiren anlarla şaşırtabileceğini hatırlatır. Bunu nasıl yorumlarsanız yorumlayın, hepimizi birbirine bağlayan asırlık bir insan deneyimine katılmış olacaksınız. Gördüğümüz gibi bilim ve şüphecilik bu tür olguları açıklamada esastır. Ancak uyandırdığı his konusunda açık fikirli olmak da öyle. Sonuç olarak dejavu sadece sinirsel bir hıçkırık mı, yoksa henüz keşfedemediğimiz bir şeyin işareti mi? Şüphesiz insan deneyiminin dokusunu zenginleştirdiği kesindir. Bize hayatın tuhaflık ve merak köşeleri olduğunu hatırlatır. Ve belki de asıl çıkarım şudur. Bilim tarafından giderek daha fazla haritalanan bir dünyada bile taşıdığımız içsel deneyimler bir anlık dejavu, hiçbir yerden gelen güçlü bir aşinalık hissi, bizi insan yapan gizem hissini canlı tutar. Bilgi ile bilinmeyen arasındaki çizgide denge kurarız. Dejavu bilinmeyenden gelen nazik bir dürtmedir ve hala kavrayamadığımız çok şey olduğunu fısıldar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.